Peygamber kılıcı ya da paşa kılıcı denince herkes dayanıklı bitki diyor. Doğru. Ama çoğu evde bu bitki sadece hayatta kalıyor. Gelişmiyor, yavru vermiyor, uzamıyor. Bugün size paşa kılıcını sadece yaşatmayı değil, gerçekten geliştirmeyi anlatacağım. Ne zaman sulanmalı? Hangi saksıda daha hızlı yavru verir? Toprak nasıl olmalı? Hepsini kendi tecrübemle tek tek anlatacağım. Paşa kılıcı Latince adıyla Sansevieria. Peygamber kılıcı, kaynana dili, yılan bitkisi diye de bilinir. 1989 yılında NASA tarafından yapılan bir araştırmada paşa kılıcının bazı uçucu kimyasalları absorbe edebildiği gözlemlendi. Kapalı, özellikle iyi havalandırılmayan alanlarda havanın temizlenmesine katkı sağlayabilen dayanıklı bitkilerden biri. Çoğu bitki geceleri karbondioksit salarken paşa kılıcı farklı bir metabolizma sayesinde gece boyunca oksijen üretimini sürdürür. Ana Batı Afrika olan paşa kılıcı aslında kaktüs ve aloe vera gibi bitkilerle aynı ailedendir. Yani bir sukulenttir. Odanın en kuytu köşesinde bile yaşayabilen bu dayanıklı bitki aslında ışığı çok sever. Parlak ama dolaylı ışıkta çok daha hızlı gelişir. Ben paşa kılıcı ve diğer sukulentlerimi direkt pencere önüne konumlandırıyorum. Ancak önemli bir detay, bitki ışığa doğru eğilir. Bu yüzden belirli aralıklarla saksıyı çevirmeniz bitkinin çok daha sağlıklı ve güçlü büyümesine katkı sağlar. Kılıç çiçeğinizin yaprak gelişimi dipten ince, yukarıya doğru hafif, enli şekilde ise bunun tek nedeni yetersiz ışıktır. Bol ışık alan bir yere konumlandırdığınızda yaprakların çok daha geniş şekilde büyüdüğünü göreceksiniz. Eğer kenarları sarı bir paşa kılıcı aldıysanız ve yapraktan çoğaltma yaptıysanız maalesef yeni çıkan yavruların kenarları sarı olmayacaktır. Bu arada küçük bir bilgi, paşa kılıcının lifleri o kadar sağlam ki geçmişte ip, ağ ve hatta yay kirişlerinde bile kullanılmış. Yani adı boşu boşuna kılıç değil. Ekranda görmüş olduğunuz kılıç çiçeklerinin hepsi iki cins kılıç çiçeğinden türedi. Ben maalesef yanlış sulama yaptım ilk aldığımda ve o yüzden bitki köklerinden ayrıldı ve ben de mecburen onları saksılara ayırdım. Bazıları kökten kurumuştu. Bakın burada bir tane anne görüyorsunuz. Bu anneyi ben kesip toprağa soktum ve gördüğünüz gibi bir sürü yavru fışkırdı. Ancak artık kökünden kuruduğu için kesiyorum ama bu üst kısmını da atmayacağım ve az sonra onu da dikeceğim ve orduma yeni bir nefer eklenecek. Kılıç çiçeğini çoğaltmak gerçekten çok kolay. Yaprağı kesip toprağa soktuğunuzda ya da çok az miktarda bir suyun içine koyduğunuzda iyi ışık aldığı takdirde çok hızlı şekilde çoğalıyor. Ancak toprak seçimi ve sulama gerçekten çok önemli. Hazır sukulent toprağı kullanabilirsiniz ya da kum ve perlit karışımı bir toprakla geçirgen bir toprak hazırlayabilirsiniz. Sulama için belirli aralıkları takvimi takip etmemelisiniz. Parmağınızı 2 boğum olacak şekilde toprağa soktuğunuzda eğer nem hissetmiyorsanız sulama zamanı gelmiş demektir. Fazla sulamayı ve fazla ilgiyi kesinlikle çok sevmeyen bir bitki. Doğada uzun kuraklık sonrasında bol yağmura maruz kaldığı için bu döngüye kodlanmış bir bitki. O yüzden toprak kuruduktan sonra sadece toprağın üstünü değil toprağı güzel şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Tabi burada drenaj önemli. Saksının altında su birikmeden saksıyı üstten sulayın ve alttan su akıp gitsin. Toprak tamamen nemlensin. Siz benim yaptığımı yapmayın. Ben evde 4-5 saksı paşa kılıcı yetiştiriyorum ve hepsi de kapalı sistemde yetişiyor. Ama ben artık nasıl sulanması gerektiğini çok iyi biliyorum. O yüzden gördüğünüz gibi gayet sağlıklı büyüyorlar. Yapılan en büyük hatalardan birisi de bitkiyi hemen büyük bir saksıya geçirmektir. Paşa kılıcı kökleri biraz sıkışık olunca yavru vermeye daha meyilli bir bitki. Eğer saksı değişimi yapacaksanız bir boy daha büyük saksıyı kullanmanız yeterli olur. Paşa kılıcınıza kurutulmuş kahve telvesi verebilirsiniz. Bu azot kaynağıdır.
ama muhakkak kurumuş olması gerekli ve çok ince bir tabaka halinde saksının üst yüzeyine sermeniz yeterli. Ayrıca belirli aralıklarla muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu ve yeşil çay verebilirsiniz. Ancak kış döneminde gübreleme yapmayın. Sadece ilkbahar ve yaz dönemlerinde çok seyrek bir şekilde verin. Çünkü gerçekten bu bitki çok fazla ilgiyi seven bir bitki değil. Uzunca bir yaprağı 3 parçaya bölerek pek çok paşa kılıcı elde edebilirsiniz. İster az miktarda bir suya koyun, isterseniz burada benim yaptığım gibi direkt toprağa koyun. Güzel ışık aldıktan sonra yavru vermemesi için hiçbir neden yok ve dediğim gibi çok fazla ilgi göstermeyin. Dikin ve unutun. Bu arada mini bir test. Saksıyı salladığınızda eğer yapraklar hala dik şekilde duruyorsa bu sağlıklı olduğunu ve köklerde çürüme olmadığını gösterir. Eğer anne paşa kılıcı yavru verdiyse ve yavruları ayırmak istiyorsanız 10 santime ulaştıklarında yavruları yeni saksıya alabilirsiniz. Ara ara böcek kontrolü yapmayı ihmal etmeyin. Hava sirkülasyonunun olduğu yerde böceklenme ihtimali de azdır. Bunu da unutmayın. Küçük ama önemli bir uyarı. Paşa kılıcı evcil hayvanlar için hafif toksiktir. Kediniz, kuşunuz ya da köpeğiniz yaprak kemiriyorsa ulaşamayacakları bir yerde tutmakta fayda var. Yaprak bakımı çok önemli. Üzerinde toz birikmemesi, yaprakların sağlıklı fotosentez yapması, yeni yavrular, sağlıklı yapraklar, bol bol kökler çıkarması için yaprak temizliğini ayda bir düzenli yapmanız gerekli. Yaprak temizliğinde yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi paşa kılıcına duş aldırmaktır. Bakın duş sonrasında yaprak aralarında, ortalarında bu şekilde su birikimi oluyor. Ve bu da maalesef bitkinin çürümesine neden oluyor. Bu şekilde bitkiniz sağlıklı olarak büyüyemez. Taç yaprak çürümesi olur ve yaprak üzerinde kalan damlacıklar mantar hastalıklarına neden olur. Yapraklarda böyle kararmalar görüyorsanız bilin ki bu sudan kaynaklı mantar hastalığıdır. Bir diğer yapılan yanlış da spreylemek. Sprey yaptığınızda da yine aynı şekilde yaprak aralarında su birikimi oluyor. Zaten paşa kılıcı yapraktan spreylemeyi kaldırabilen bir bitki değil. Eğer bu iki yöntemi denemek istiyorsanız da kesinlikle yaprakları çok güzel kurulayın ve yaprak aralarında su kalmadığına emin olun. Benim sizlere yaprak temizliğinde önereceğim en güvenli yol nemli bir bezle yaprakları temizlemektir. Ayrıca yaprak uçlarındaki o sivri iğneye benzer yerlere zarar vermemeye, onları kırmamaya çalışın. Eğer o uç kırılırsa yaprağın boyu artık uzamaz. Paşa kılıcınızı toprak saksıya yani terrakottaya dikebilirsiniz. Ben aloe veramı toprak saksıya dikmiştim ve fazla sulama yaptığınızda toprak saksı suyu emiyor. Böylelikle bitkiniz çok daha güvenli şekilde büyümeye devam ediyor. Ancak plastik saksı da kullanabilirsiniz. Umarım videom sizin için faydalı olmuştur. Lütfen beğenip yorum yapmayı, sorularınızı sormayı ve kanalımı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.